Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel renkleri kullanarak zigzag desenli bere modeli anlatacağım. Hem kendiniz örebilirsiniz, hem çocuklarınızı örebilirsiniz. Yapıp satabilirsiniz. Harika gider diye düşünüyorum. Tuhafiyelerle anlaşabilirsiniz. Çok kolay, çok pratik örmesi. Misinalı şişle öreceğiz arkadaşlar. Şöyle tuhafiyelerde bulabilirsiniz. 40 santim misinalı şiş. Ben bir 4 numara, bir 5 numara, bir de 3,5 numara aldım. Tavsiye olarak sorarsanız bir 4 numara, bir de 5 numara almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. 15, 10, 15 lira tane adeti. Bulamazsanız internetten de sipariş edebilirsiniz. Evet. Lastik kısmını ben 4 numarayla öreceğim. Biraz sıkı olsun istiyorum. Üst kısmını, desen kısmını da 5 numara şişle öreceğim. Ama sizin bir tane varsa misinalı şişiniz, lastik kısmında biraz elinizi sıkı tutabilirsiniz. Evet, ip olarak da elinizde kalan atık iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Bu modele biraz kalın ip gerekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İnce ipiniz varsa 2 kat yapıp da kullanabilirsiniz. O şekilde de olur diye düşünüyorum. Evet, benim ipim 100 gram 120 metre. Gördüğünüz gibi Nako Sportwool kullanacağım. Hepsi de aynı marka. Çünkü desen yapacağız. Bir kalın biri ince olmasın. 100 gram 120 metrelik iple öreceğiz. Şiş olarak da dediğim gibi alt kısmı, lastik kısmı 4 numara. Üst kısmında 5 numara şişle öreceğim. Elimizi biraz geniş tutalım arkadaşlar. Sıkı tutmayalım bu modelde. Evet, desenler tam güzel düşsün diye. Evet, böyle kime göre yapacağım, kaç yaşa göre yapacağım diye sorarsanız 5-6 yaş için öreceğim. 5-6 yaş için öreceğim. 73 ilmekle başlayacağım. Tam kafaya oturacak şekilde. Şöyle çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar arkada. Ama siz bilirsiniz, biraz uzun yapmak istiyorsanız size kalmış. Benimle birlikte yapın, sonra kendinizde farklı desenler oluşturabilirsiniz. Kalp deseni yapabilirsiniz. Böyle ilkini benimle birlikte öğrenip daha sonra kendinizde zevkinize göre bu bereye istediğiniz, dilediğiniz modeli verebilirsiniz arkadaşlar. Tasarım yapabilirsiniz yani. Videonun sonunda da size bittikten sonra santim olarak vereceğim. Örerken de santim olarak ne kadar öreceğiz onu da göstereceğim. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, takipçim ilk defa yapacağı için şöyle çok detaylı anlatacağım arkadaşlar. Her sırayı anlatmaya çalışacağım. O yüzden bazı takipçilerim hani örgü konusunda biraz daha ustalar. Onlar ekran resmini alıp ilerletebilirler. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Desenim 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. 6 ilmek ve katları artı 1 ilmek fazla atacağız. O şekilde ayarlayabilirsiniz, daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz. Sonra o bir ilmeği iki ucu birleştirirken bir ilmeği eksilteceğiz arkadaşlar. Evet, biz 73 ilmek atarak başlayacağız. Benimle aynı sayıda yapanlar, 7-8 yaş için örmek isteyenler de 6 ilmek fazla atabilirler. Mesela yorum kısmına bana da sorabilirsiniz. İpinizin kalınlığını, inceliğini de yazın. Yardımcı olurum inşallah. Bir de Instagram'dan bana e, model atabilirsiniz arkadaşlar. Orada kısa bir süre sonra çekiliş yapacağım. Çekilişe katılabilirsiniz. Instagram hesabım Ören Hanım Emine. Evet, 73 tane ilmek atıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi ilmeklerimi attım. Şöyle burada iki ipi birbirine bağlayalım. Çok sıkı da yapmayalım. Şöyle hafiften bağladım. Şimdi direkt karşıdan başlayacağız. Ama birleştirme yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimizi düz olarak örelim. Düz olarak ördüm. Sonra arkadaki, bakın. Ördüğüm ilmeğin öncesindeki ilmeği, sağ taraftaki ilmeği genişletip bu ördüğüm ilmeğin önüne bırakıyorum. Burada bir ilmek eksiltmiş olduk. Evet, bu ilkini düz olarak ördük. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle kolay olsun diye önden alıyorum tersimi. Bir düz, bir ters lastik örgü yapıyoruz. Bir düz,
bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz. İlk sıra olduğu için biraz zor oluyor. Bir düz, bir ters. Evet, başlangıç ipim burada. Bir düz, bir ters örerek sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi en son ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Evet, sırayı tamamlamış oldum. Düzle başlamıştık, hatırlarsınız. Bir üst sıraya geçiş ipim burada. Şöyle sıradakini düz örüyorum. Şimdi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Şöyle sıradakini ters, bir düz, bir ters. Evet, lastik örgüme devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bu şekilde lastik örgü yapacağız. 3 parmak olana kadar örelim. Ya da 4 santim diyelim. Siz bilirsiniz arkadaşlar, ne kadar örmek istiyorsanız. Lastik örgümü tamamlayıp döneceğim. Evet. Evet, lastik örgüyü tamamladım. Şöyle 3 parmağa yakın olduğu santim olarak da beraber ölçelim. Şöyle 4 santim kadar, gördüğünüz gibi. Yeterli diye düşünüyorum. Burada 5 numara şişimi alıyorum. 5 numara şişime geçeceğim. Bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet, bir üst sıraya geçiş ipim gördüğünüz gibi burada. Şöyle bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, bir sıra bütün ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Bakın, başlangıç ipim burada. Şöyle tersten sonra düzle başlamıştık, hatırlarsanız. Burada sonraki sıralarda desen yapacağımız için bir üst sıraya geçiş yeri belli olsun arkadaşlar. Aslında bilirsiniz, dediğim gibi bakın. Burada bu işaretimizin ipimizin üzerinde ters örgü var. En son tersi ördükten sonra bir sonraki sıraya geçmiş oluyoruz. Dilerseniz bu şekilde aparat geçirebilirsiniz ya da ipi yuvarlak şekilde bağlayıp şişinize geçirebilirsiniz. Evet, 3 sıra daha düz öreceğim. Düz örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde yine düz örerek ilerliyorum. Şöyle arkasından düz sıranın üzerine bakarsınız, bakın 1-2 sıra ters örgü görünüyor. Demek oluyor ki ikinci sıraya gidiyoruz. Oradan da anlayabilirsiniz. Evet. 3 sıra daha düz öreceğiz. Toplamda 4 sıra olacak. İlk ördüğümüzle birlikte. Sonra desene başlayacağız. Burada da buraya gelince bu aparatımızı sağ şişimize aktarırız. Yeri değişmesin. Evet. 4 sırayı tamamlayalım. Evet. Göstermek istedim, geri bir üst sıraya geçerken aparatı ne yapacaksınız? Şöyle bakın. Düz örerek ilerledim. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet. Bu şekilde geçersiniz. Tamamlayıp döneceğim. Evet, ben 4 sırayı tamamladım. 4 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım onu da göstermek istiyorum. Şöyle arkasını çevirdim. Arkasında bakın, düz sırasından sonra ters sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sıra ördüğümü buradan anlıyorum. Karıştırırsam tabii. Evet, şöyle çevirdim. Bir üst sıraya geçiş ipimiz burada. Buradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şimdi aparatımı sağ şişime aldım.
desenimize başlayalım. Şöyle kırmızı ipimi aldım. Şöyle sıradaki bir üst sıradaki ilk ilmeğimi şöyle içinden geçtim. Burada düğüm atacağım. Bu ipe, ilmeğe. Şöyle bir tane düğüm attım. Şöyle arkada dursun düğümüm. Bunu düz olarak örüyorum. Şöyle. Evet, düz olarak ördüm. Kırmızı ipimi bıraktım. Gri ipimi aldım. 5 ilmek örüyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmekten sonra kırmızı ipimi alıyorum. Şöyle biraz da çektiriyorum. Şeklini alsın. Sıradaki ilmeğe girip şöyle kırmızı ilmeği örerken bu şekilde yaparsak daha rahat olur. Hani parmağımızı sarmayalım bir ilmek için. Evet. Tekrar 5 ilmek örüyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın buradaki ip böyle uzun olacak. Diğerine geçtiğimiz için. Bence sorun olmaz bu. Çok da uzun değil. Hani elimize giymiyoruz. Parmağımıza takılmaz, kafamıza geçireceğiz. O yüzden bence sorun olmaz. Ama benim için sorun olur diyenler şöyle mesela 3 ilmekten sonra şöyle bakın ipi gri ipimin üzerinden atlattım. O şekilde 2 ilmek daha örüyorum. 1 2. Böyle de yapabilirsiniz. Evet, 5 gri ördüm. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Şöyle iki parmağımla şişime geçirdim ve örüyorum. Yine düz örerek ilerliyoruz. Gri ipimle 5 ilmek. 1 2 3 4 ve 5. Kırmızıya gelince şöyle parmağımla alıp şişime geçirip o şekilde örüyorum. Evet. Şöyle burayı da çok geniş de bırakmayın, sıkı da bırakmayın arkadaşlar. Arkadaki ipi normal şekilde nasıl örüyorsanız. 5 ilmek gri, 2 3 4 5. Şöyle kırmızıya gelince şöyle alıyorum. Şişimin önüne attım ve bu şekilde örüyorum. Şöyle bir de çektiriyorum ki şeklini alsın arkadaki ipim. Sonra 5 ilmek örüyorum. 2 3 4 ve 5. Ve 5 ilmekten sonra bir tane kırmızı. Böyle geçirirseniz daha kolay olur. Evet, şöyle çektirip şeklini aldırıyorum arkadaki ipin, sonra 5 ilmek örüyorum. 2 3 4 ve 5. 5 ilmekten sonra bir tane kırmızı. Evet, bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son kırmızı ilmeğimi ördüm. 5 tane gri ilmeğim var. Onları örüyorum. 2 3 4 ve 5. Şöyle bu ilmeği, bakın 5. ilmeği bir sonraki sırada kırmızı öreceğiz. Şimdi örmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle işaretimi sağ şişime aldım. Burada 2 tane kırmızı örüyorum. Kırmızı ipimi aldım. 1 ve 2. Sonra gri ipimi alıyorum. 3 tane gri. 1 2 ve 3. Kırmızıyı örerken bakın 3 griden sonra 3 kırmızı öreceğiz. Ortadaki kırmızı hem önündeki kırmızı olacak hem sonundaki. Şöyle kırmızı ipimi yine bu şekilde alabilirim. 1 2, nasıl rahat ediyorsanız o şekilde. Şimdi ilmek sayısı 3'e çıktığı için rahatsız olabilirsiniz. 3 tane gri. Dediğim gibi bu şekilde de bırakıp örebilirsiniz. İpim dolaşmış. Evet, şöyle göstereyim. 1 2 3. 3 kırmızı, 3 tane gri. Şöyle dolaşmasın diye şimdi bir yöntem göstereceğim. Bakın
3 gri. 1 2 3. 3 griden sonra kırmızıyı alırken şöyle alttan alıyorum. 1 2 3. 3 kırmızıdan sonra gri ipimi şöyle alttan alıyorum. 1 2 3. Şöyle kırmızıya geçtim. Kırmızı ipim bakın üstte kalmış. Üstten alıyorum. 1 2 ve 3. Evet, bu şekilde 3 kırmızı 3 gri, siz hangi renk yapıyorsanız bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, desenin ikinci sırasında tamamladım. Bakın en son bir tane kırmızı ördüm. Şöyle göstereyim. 3 griden sonra bir kırmızı ördüm. 2 tanesi de başta, bir ve ikinci ilmeğim. Şimdi burada işaretimi sağ şişime alıyorum. İşaretleyicimi aldım. Kırmızı ilmeğim var karşımda. Burada hardal sarısı ipimi alıyorum. Ve bu bir ilmeği örüyorum. Şöyle. Evet, ördüm. Bir sonraki sırada bağlayacağım iki ipi birbirine. Evet, bir hardal sarısından sonra şöyle kırmızı ipimi alıyorum. Hardal sarısını bırakalım. Tabii siz hangi renk yapıyorsanız. 2 tane kırmızı. 1 2. 2 kırmızıdan sonra bir tane gri. Tek ilmek öreceğim için yine şöyle parmaklarımla şişin önüne getirip örüyorum. Ne yaptım? Bir hardal sarısı, 2 kırmızı, 1 gri. Bakın. Gri tam ortadaki ilmeği gri ördük. 3 gri vardı, tam ortadakine gri ördük. 2 tane kırmızı. 1 2. 2 kırmızıdan sonra bakın tam ortadaki kırmızı ilmeğimi hardal sarısı örüyorum. Sonra 2 kırmızı, 1 2. 2 kırmızıdan sonra bir tane gri. Şöyle gri ipimi aldım, şişime geçirdim ve ördüm. 2 kırmızı, 1 2. Şöyle hardal sarısı dolaşmasın diye bir alttan bir üstten alırsanız dolaşmaz arkadaşlar. Bakın şimdi üstten aldım ve sarı hardal sarısını ördüm. 2 tane kırmızı, 1 2. Örmesi çok zevkli. 2 kırmızıdan sonra bir tane gri. Evet. Şöyle gri ipimi aldım. Şişime geçirdim ve ördüm. Böyle daha kolay örülüyor. Tek ilmek olunca. 2 kırmızı. Sarı ipime bakıyorum. Şöyle alttan alayım. Şişime geçirip örüyorum. 2 kırmızı. 1 2. Bir tane gri. Şöyle gri ipime bakıyorum nerede diye. Şöyle sarının altında duruyor. Sarının altından alıp örüyorum. 2 kırmızı. 2 kırmızıdan sonra bakın kırmızı 2 sıra örmüşüm. Üçüncüyü hardal sarısı yapıyorum. Yani hardal sarısına yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Evet, tekrar göstereyim bakın. 2 sıra kırmızı olan ilmeğin üzeri hardal sarısı. Şöyle gri de zaten bir altta 3 ilmek örmüştük. Ortadaki gri yaptık. Böyle bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. Kırmızıyla 2 ilmek, bir tane gri ilmek, 2 kırmızı, ortadaki ilmeğim hardal sarısı, sonra 2 kırmızı, bir gri. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son gri ilmeğimi ördüm. 2 tane kırmızı örüyorum. 1 2 ve sırayı tamamlamış oldum. İşaretimi pardon. Evet, işaretimi sağ şişime aldım. Burada kırmızı ipimi bırakıyorum. Sarı ipimi alıyorum.
Evet, gri ile örmeyeceğim artık. Gri ile işim bitti. Şöyle şurada beraber keselim isterseniz. Şöyle kesiyorum. Şöyle sarı ve griyi birbirine bağlayalım. Evet, sarı ipimi almıştım. Sarı ipimle 2 tane örüyorum. 1 2. Bir sonraki sırada, yani sıranın sonunda, burada da kırmızı ilmeğimi sarı olarak öreceğim. Yani 3 sarı olacak. 2 sarıdan sonra kırmızı ipimi alıyorum. 3 tane kırmızı. 1 2 3. Kırmızı ipimi bırakıyorum. Sarı ipimi alıyorum. 3 tane sarı. Bakın. 1, ortadaki oluyor. Ortadaki sarı. 2 3. 3 sarıdan sonra kırmızı ipimi alıyorum. 3 tane kırmızı. 1 2 ve 3. Bu şekilde. Kırmızı ipimi bıraktım. Sarı ipimi aldım. 3 tane sarı. 1 2 ve 3. Şöyle görüntü bu şekilde. Desenimiz açığa çıkacak. Kırmızı ipimi alıyorum. Şöyle 1 2 3. 3 kırmızı, sarı ipimi alıyorum. 3 sarı. 1 2 ve 3. Evet. Şöyle kırmızı da hatırlarsanız 3 kırmızı 3 gri şeklinde örmüştük. Aynı sıraya gidiyoruz. Böyle. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. En son 3 kırmızıyı ördüm. Şimdi bir tane sarı örüyorum. Son ilmeğimi de sarı örüyorum. İşaretimi, sağ işimi aldım. Burada diğer rengime geçeceğim. Beyaz ipimi alıyorum. Şöyle bir sıradaki ilk ilmeğimi, şöyle 3 tane sarı var. Bakın burada da sarı var. Sıranın sonunda ortadaki sarı ilmeğimi beyaz olarak ördüm. Evet, beyazdan sonra iki sarı öreceğim. Şöyle sarı ipimi alıyorum. Beyaz da bir sonraki sırada bağlayacağım. 2 sarı, 1 2. 2 sarıdan sonra kırmızı ipimi şöyle yine parmağımla şişime geçiriyorum ve o şekilde örüyorum. 2 tane sarı, 1 2. Şöyle bakın. Hardal sarısı 2 sıra örmüşüm. Gördüğünüz gibi 2 sıradan sonra beyaz ipimi alıyorum ve beyaz örüyorum. 2 tane hardal sarısı, bir tane kırmızı, iki sarı, bir beyaz. Şöyle. 2 sarı, 1 2. Bir kırmızı, 2 sarı ve bir beyaz. Evet, inşallah anlatabildim. Şöyle göstereyim bakın. Desenim açığa çıkıyor. Evet, dediğim gibi 2 sıra hardal sarısının üzerindeki ilmek beyaz olacak. Sonra 2 sarı, kırmızı, 3 kırmızı örmüştük. Bir alt sırada ortadaki kırmızı. Dediğim gibi siz hangi renk ördüyseniz o şekilde ayarlarsınız. 2 sarı, bir kırmızı, 2 sarı, bir beyaz. Evet.
sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldiğim en son 2 tane hardal sarısı ördüm. Karşımda beyaz ipim var. İşaretleyicim de düşmüş. Evet, beyaz ipimi aldım. 2 tane beyaz örüyorum. Bakın ortadaki ve bir sonraki ilmeğimi ördüm. Burada beyaz ipi arkadaşlar kırmızıya bağlayalım. Sorun çıkarmasın, açılmasın sonra. 2 beyazdan sonra 3 tane sarı örüyorum. Kırmızıyla şimdilik işimiz bitti. Dilerseniz kesebilirsiniz arkadaşlar. Yok dolaşmıyor derseniz kesmeye de bilirsiniz. Evet, ben bu sefer kesmeyeceğim. Sarı ipimi aldım. 3 tane sarı örüyorum. 1 2 3. Sarı ipimi bıraktım. Beyaz ipimi aldım. 3 tane beyaz. 2 3. Beyaz ipimi bırakıyorum. Sarı ipimi alıyorum. 3 tane sarı. 1 2 3. Sarı ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Bir alttan bir üstten alınca hiç dolaşmıyor. 1 2 3. Evet. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Artık eminim anladınız. O yüzden çok da detaylı göstermeyeceğim. Böyle bu şekilde örerek ben 3 beyaz 3 sarı şeklinde örerek sırayı tamamlayacağım. Siz de hangi renk örüyorsanız 3 ondan 3 ondan örerek sırayı tamamlayın. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın en son 3 tane sarı ördüm. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da beyazla örüp sıramı tamamladım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Burada ana desen gri ile bir sıra yapacağım. O yüzden gri ipimi aldım. Şöyle sıradaki ilk ilmeği gri olarak örüyorum. Şöyle. Evet, bir sonraki sırada iki ipi birbirine bağlayın ya da tığla sabitleyin arkaya. Evet, bir griden sonra 2 tane beyaz. Şöyle. Şöyle üstten alayım. 2 beyaz. Bir tane sarı, bakın ortadakine sarı öreceğim. O yüzden bir tane şişime geçirdim sarı ilmeğimi. Sonra 2 beyaz. 1 2 3 renk ilerliyoruz. 2 beyaz, 1 gri, 2 beyaz, 1 sarı, 2 beyaz, 1 gri, 2 beyaz, 1 sarı. 3 sarının ortasındaki yine sarı. Evet, şöyle tamamdır. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sırayı tamamladım. En son 2 beyaz ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Buradan 2 gri örüyorum. 1 şöyle ipimi çektireyim. Evet, bağlamadığım için ilmeğim öne gelmişti. Onu düzelttim. 2 ilmek gri örüyorum. 2 ilmek griden sonra beyaz ipimi alıyorum. 3 ilmek beyaz. 1 2 ve 3. 3 ilmek gri. Şöyle 1 2 3. 3 ilmek beyaz. Bu şekilde ilerliyor. 3 beyaz, 3 gri. Sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. 3 beyaz ördükten sonra bir tane gri ilmek örüp sıramı tamamladım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Burada diğer renge geçeceğim. Diğer rengim burası orta
kısmı olduğu için, gri kısmı orta sıra olduğu için tekrar beyazla devam edeceğim. Beyaz yapacağım, sonra sarı, sonra kırmızı. Evet, beyaz ipimi aldım. Bir ilmek ördüm. Ve gri ipimi alıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 2 2 griden sonra bir beyaz. Şöyle yine parmağımla yerleştirip örüyorum. Tek ilmek olduğu için beyaz. 2 gri, bir beyaz. 2 gri, 1 2 bir beyaz. 2 gri, bir beyaz. Evet, 2 gri, bir beyaz. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sondayım. En son 2 gri ilmeğimi ördüm. Şöyle işaretleyicimi sağ şişime aldım. 2 beyazla başlıyorum. 1 beyazın üzeri ve bir sonraki ilmek. 2 beyazdan sonra beyaz ipimi bıraktım. Gri ipimi aldım. 3 tane gri. 1 2 ve 3. 3 gri, 3 beyaz. Evet, beyaz ipimi alıyorum. 3 beyaz örüyorum. 1 2 ve 3. 3 gri. Şöyle gri ipimi aldım. 1 2 ve 3. Evet, 3 gri, 3 beyaz bu şekilde ilerliyor. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle en son 3 gri ilmeğimi ördüm. Bir tane de beyaz örüp sıramı tamamladım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Burada şöyle sarı yapacağım arkadaşlar. Şöyle beyazdan sonra sarı gelecek. Sarı ipimi alıyorum. Bir sarı ördüm. Bir sarıdan sonra 2 tane beyaz. 1 2 2 beyazdan sonra bir gri. Şöyle gri ipimi alıyorum, bir gri örüyorum. 2 beyaz, 1 2 bir tane sarı. Evet, sarıya geçmiş olduk. 2 beyaz, bir gri. Şöyle gri ipimi alıyorum. Arkadan göremedim. Bir gri, 2 beyaz, bir sarı. Evet. Sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. En son 2 beyaz ördüm. Şimdi sarı ipimi aldım. İşaretleyicimi sağ işime geçiriyorum. 2 sarı örüyorum. 1 2. Modeli anlayanlar, kavrayanlar bu şekilde devam edebilir. Bir sarı, bir sıra sarı gideceğiz. Buradaki gibi şöyle çevirelim arkadaşlar. Bakın şimdi beyazı gidiyoruz. Bir sıra sarı, sonra bir sıra da kırmızı gidip sonra griye başlayacağım ve desenimi tamamlamış olacağım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle tersini çevirip bu şekilde bakıp anlarsınız. Yapabilirsiniz. Bilecek olanlar devam edebilir. Ben izlemeye gerek yok diye düşünüyorum. Ben çok uzattım çünkü. Ben ilk defa yapacak olanlar için detaylı gösteriyorum. Evet. 2 sarıdan sonra şöyle beyaz ipimi alıyorum. 3 beyaz. 1 2 3 3 beyaz, 3 sarı şeklinde ilerleyeceğiz. 3 sarı. 1 2 ve 3. Evet, bu şekilde 3 beyaz, 3 sarı. Sıranın sonuna gelelim.
Evet, sıranın sondayım arkadaşlar. En son 3 beyaz ördüm. Son ilmeğimi de şöyle sarı örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Bakın tam ortadaki ilmek olduğu için diğer rengime geçiyorum. Sarıdan sonra kırmızı. Kırmızı ipimi aldım. Bir kırmızı. 2 tane sarı. Şöyle sarı ipimi alıyorum. 1 2 2 sarı, bir beyaz. Şöyle beyaz ipimi alıyorum, şöyle geçiriyorum. 2 sarı, bir kırmızı. Şöyle kırmızı ipimi alıyorum, geçiriyorum. 2 sarı. Ve bir beyaz. Şöyle geçirip örüyorum. 2 sarı, bir kırmızı, 2 sarı, bir beyaz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, en son 2 sarı ördüm ve sırayı tamamladım. Burada artık beyazla işim kalmadığı için beyaz ipimi kesiyorum. Şöyle şuradan keseyim. Sonraki sırada ya tığla sabitleyelim ya da iki ipi birbirine bağlayalım. Evet, mutlaka bağlayalım ki sonra sorun çıkarmasın. Evet, şöyle ipimde bir şey olmuş, dolaşmış biraz. Şimdi işaretleyicimi sağ şişime aldım. Sıradaki kırmızı rengimi alıyorum. 2 kırmızı örüyorum. 1 2 2 kırmızı, 3 sarı. Sarı ipimi alıyorum. 3 sarı örüyorum. 1 2 3. Şöyle kırmızı ipimi alıyorum. 3 kırmızı, 3 kırmızı, 3 sarı şeklinde sıramızı tamamlayalım. Evet, 3 kırmızı, en son 3 sarı ördüm ve son ilmeğim sarı, onu da kırmızı olarak ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Evet, ana rengimize geçiyoruz, artık desenlerimiz bitecek demektir bu. Şöyle sıradaki ilmeğimi gri ipimi alıp örüyorum. Evet. Sonrasında kırmızı ipimle 2 ilmek örüyorum. 1 2 2 kırmızı, bir tane sarı. 2 kırmızı, bir ilmek gri. 2 kırmızı, şöyle bir sarı. Evet, bilirsiniz, artık bu şekilde devam ediyor. Sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi en son 2 kırmızı ilmeğimi ördüm ve sırayı tamamlamış oldum. Burada artık hardal sarısıyla da işimiz kalmadı. Şöyle kesiyorum. Evet. Arkaya sabitlemeyi unutmayın. Dediğim gibi sonra sorun çıkarmasın. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Burada gri ipimi alıyorum. 2 gri ilmek örüyorum. 1. Artık kırmızı ve gri ile devam edeceğiz. Sonra kırmızı bitecek. Sadece gri ilmeklerimle, ipimle devam edeceğim. 2 griden sonra gri ipimi bırakıyorum. 3 kırmızı. 1 2 3 3 kırmızı, 3 gri. Şöyle 1 2 ve 3. 3 kırmızı, 1 2 3 3 gri. Evet. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet,
Sıranın sonundayım. En son 3 kırmızı ördüm. Son ilmeğimde gri örüp sırayı tamamladım. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Şimdi başka renge geçmeyeceğim için, gri ile devam edeceğim için gri ipimle örüyorum. Şöyle 4 ilmek örüyoruz. 2 3 ve 4. Pardon. 3 ilmek örüyoruz arkadaşlar. Çok özür dilerim. 3 ilmek ördüm. Bir tane kırmızı örüyorum. Evet. 3 gri, bir kırmızı. Sonrasında gri ipimi alıyorum. 1 2 3 4 ve 5 gri ördüm. Bir tane kırmızı. İlk başlarken yaptığımız işlem. 5 tane gri. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane kırmızı. Evet, 5 gri, bir kırmızı. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. En son 2 gri ilmeğimi ördüm. Burada artık kırmızı ipimde kesiyorum. Şöyle kesiyorum. Arkadan sabitlemeyi unutmayalım. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Artık gri ipimle devam ediyorum. Evet, desenimiz bitti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ana rengimizle devam ediyoruz. Ne kadar öreceğiz? Ben 18 santim, toplamda 18 santim olana kadar öreceğim. Ondan sonra eksiltmeye başlayacağım. Şöyle şimdi ne kadar beraber bakalım. Şöyle göstereyim. 14 santim. Evet, 4 santim daha öreceğim. Yani şöyle 18 santim olana kadar örelim. Sonra eksiltmeyi beraber yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle santim olarak göstereyim yine. 18 santim olana kadar ördüm. Evet, şimdi eksiltmeye başlayalım. İşaretleyicimi sağ şişime geçirdim. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 2. 2 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 ilmek ör, bir kez şeklinde yapıyoruz. 2 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 ilmeği normal şekilde örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, ikisini bir ördük. Yani 2 ör, bir eksilt. Evet, 2 ilmek ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Şöyle şişe fazla gelecek ilmekler şöyle şu şekilde teli çektirip o şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü eksiltmeyi fazla yapıyoruz. Şöyle bu şekilde yaparsanız daha kolay örersiniz. Evet, sırayı tamamlayıp döneceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle son 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. Sıramı tamamlamış oldum. İşaretleyicimi şöyle sağ şişimi alıyorum. Sıradaki bakın, bir alttaki kestiğim ilmek ve bir sonraki ilmek, ikisini bir örüyorum. Ve bir tek örüyorum. Bir örüyoruz, bir eksiltme yapıyoruz. Bakın sıradakine eksiltme yapıyorum. Yani ikisini bir örüyorum. Bir tane normal örüyorum. Evet, şöyle şuradan biraz zorlanmaya başladım. O yüzden şöyle arkadan çektireyim. Böyle bu şekilde rahat örebilirsiniz. Evet, şöyle bakın. Bu şekilde kendime doğru çektirdim. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum.
Bir normal örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Bir örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Bir örüyorum. Bir eksiltme yapıyoruz. Bir örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şöyle artık işaretleyicimizi çıkartalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu sırada hep keseceğiz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve sıradakine geçiyorum. İkisini bir örüyorum. Sıradakine geçtim. İkisini bir örüyorum. Sıradaki ilmeğime geçtim. İkisini bir örüyorum. Evet, örmesi zor oluyorsa şöyle hemen bu şişinizin bitiminde şöyle misinayı çektirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bu şekilde böyle tutup örebilirsiniz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, 2 2 örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, şişimde 18 tane ilmeğim kaldı. Daha büyük yapanlar, hani genç yetişkin için yapanlar bir sıra daha eksiltme yapabilirler. Evet, şimdi ne yapacağız? Ben ipimi biraz uzun bıraktım, kestim arkadaşlar. Şöyle iğneme de geçirdim. Şöyle en sonda şöyle şu şekilde ördüm arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle çektirip bu şekilde ördüm. Öyle kolay oldu. Evet, şimdi bütün ilmeklerin içinden iğnemle geçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde büzgü yapacağım. Şöyle hemen ilmeklerin içinden geçiyorum. Evet, şöyle. Şöyle düzeltmeden geçtiğim için. Evet, şöyle bütün ilmeklerin içinden geçelim. Evet, geçip döneceğim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Onları da içinden geçiyorum. Tamamdır. Şöyle ipimi çektiriyorum. Tamamen çektirip kapatalım. Bak bu şekilde. Kapattım. Şöyle bir tur daha içinden geçmek istiyorum. İyice sıkılansın. Evet, buradan aşağı iniyorum. Aşağıdan sıkılayıp düğüm atacağım. Evet, pomponumuzu da dikelim arkadaşlar. Pompon kendiniz de yapabilirsiniz. Hazır pompon da kullanabilirsiniz. Kanalımda aparatınız yoksa yapım videosu var. Beni izleyerek de yapabilirsiniz. Linkini bulamazsınız. Yorum kısmına yazın. Size linkini atarım. Evet, gördüğünüz gibi bitti. Pomponu da diktim. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle santim olarak yine bitmiş halinde vereyim arkadaşlar. Boyut olarak şöyle 19 santim yukarıya doğru esneyen bir model. Şöyle en olarak da 19,5 sayılır. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi esniyor. Şöyle açılıyor. 7 yaşa kadar olur diye düşünüyorum. Evet. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Şöyle bir üst sıraya geçiş yeri hata yapmadık arkadaşlar. Bu tarz olur çünkü burası bir üst sıra, burası alt, yani birinci sıradan ikinci sıraya geçiş olduğu için normal böyle olması. Burada burası da arkada duracak zaten. Böyle beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki Instagram'dan takip etmek isterseniz, bana model yollamak isterseniz de Ören Hanım Emine yazarsanız
beni bulabilirsiniz. Oradan mesaj gönderebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.